Allah var mı? Allah'ın varlığını ispat eder misiniz? Ya Rabbi, her zerrede senin imzan var. Her varlık beni Allah yarattı diye sinyal veriyor. Seni ispat etmekten haya ederim. Fakat mecbur oldum. Affet Rabbim. Kardeşim Aysel, Allah'a iki tip insan inanır. Ya aptal ya en akıllı. İkisinin ortası dediğimiz tipler inkar etmeyi marifet zanneder. Mikrobu keşfeden Pastör, keşfinin açtığı harikalar karşısında Allah'a inanır. Fakat o keşfi Pasteur'den öğrenen yarım adam, mikrobun keşfedildiği asırda hiç gizliye inanılır mı diye Allah'ı inkara kalkar. Bakın nereden gelen nereye gidiyor. Hemen şunu da söyleyeyim ki dindarlık insanlığın fıtratında vardır. Asrımızda pozitif ve sosyal ilimlerin çeşitli dallarında mütehassıs olan alimler, din hissinin insanoğlunda fıtri olduğuna kanidirler. Çocukta 2 yaşından itibaren din hissi teşekkül etmeye başlar. 3 ile 5 yaş arasındaki çocuk hiçbir telkin söz konusu olmaksızın sebebiyet prensibini anlamakta, kendisiyle kendisinden başkalarını ayırt etmekte ve hatta beni, kuşları, oyuncaklarımı kim yaptı gibi sorular sormaktadır. İnsanda kendisinden yüce bir varlığa karşı bir özlem bulunduğundan şüphe edemeyiz. Güzel ahlak, vakar, şeref, cömertlik, fazilet inkardan değil, hep bu yüce varlığın mevcudiyetinden doğar. Fıtri olarak insanın içinden gelen Allah'a yakarış hissi, ondan yardım dileme ihtiyacı ve ona yaklaşma arzusu dindarlığın insanda yaratılıştan mevcut olduğunu gösterir. Şu da bir gerçek ki, ister inansın, ister inanmasın, her fert büyük bir acıyla, dayanılmaz bir felaketle karşılaştığı zaman, başka bir deyişle insan kibir, inat ve gafletten sıyrılıp selim olan asli yaratılışıyla baş başa kalma fırsatını bulunca, başka şeye değil, sadece tek olan Allah'a yalvarır. Ondan kurtuluş, yardım ister. Bu girişten sonra sorunuza birkaç tane cevap vereceğim. Yalnız okurken basit bir roman gibi okumayıp, düşünerek okumanızı tavsiye etmek isterim. Bu alem maddeden yaratılmıştır. Yani evvelce yokken sonradan meydana gelmiştir. Bunu bütün dünya alimleri kabul etmektedir. Evvelce yok iken sonradan yaratılan her şey akıl ölçülerine göre bir yaratıcının varlığına muhtaçtır. Öyleyse bu alemde sonradan yaratıldığına göre o da bir yaratana muhtaçtır. Bu yaratıcı da Allah'tır. Herhangi bir şeyi, mesela bir masayı ele alalım. Masa elbette kendi kendine masa haline gelmiş değil. İlk önce küçük bir ağaçtı. Sonra ağaç büyüdü. Büyürken ağacın güneşe, suya, gıdaya ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Daha sonra bir insan tarafından kesildi. Ağaç arabayla hızarın yanına getirildi. Hızar da kesildi, biçildi, ölçüleri alındı, çivileri çakılarak bir masa haline getirildi. Şimdi en basit bir masa kendi kendine oluşamazken şu kainat masası hem de üzerinde bin bir çeşit yiyecek ve canlılarla donatılmış olduğu halde kendi kendine oluşur mu? Buna hangi akıl olur der. Harikalar diyarı gökyüzünü ele alalım ve Rabbimizin bir ayetiyle başlayalım. Gökleri 7 kat üzerinde yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir bir bak, bir aksaklık görebilir misin? Önce Güneş sisteminden başlayalım. Yaşamakta olduğumuz dünya ile birlikte Güneş'in çevresinde dönen 9 gezegenin teşkil ettiği sisteme Güneş sistemi diyoruz. Bu sistem kainatın, yeni tabirle evrenin küçük bir parçasını teşkil ediyor. Güneş'in gezegenleri sırayla şöyledir: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton. Bunlardan sadece Güneş'i ve gezegenlerinden Dünya'yı biraz anlatacağım. Güneş, kendi adıyla anılan sistemin beyni ve çekirdeği hükmündedir. Küre şeklinde olup çapı 1,4 milyon, Dünya'ya uzaklığı ise 150 milyon kilometredir. Saniyede Dünya'yı 7,5 kere dolaşan ışık,
bize 8,5 dakikada gelebilmektedir. Saatte 1000 kilometre hızlı giden bir uçak bugün yola çıkmış olsa Güneş'e ancak 17 yıl sonra varabilir. Aslında bu kainatın büyüklüğü yanında gözle büyütülecek bir mesafe değildir. Güneş de tıpkı dünya gibi kendi mihveri etrafında döner ve bir devrini 25,5 günde tamamlar. Çekim gücü ise yer çekimine nazaran 27 kat daha fazladır. Bu orana göre dünyada 70 kilogram gelen bir adam, Güneş'te 1890 kilogram gelecektir. İlmi tespitlere göre Güneş alev halinde patlayan gaz kümelerinden meydana gelmiş olup yüzeyindeki sıcaklık 5670 santigrat derecedir. İngiliz astronomu Eddington'un yaptığı hesaplara göre merkezdeki ortalama sıcaklık 35 milyon santigrat derecedir. Bu sıcaklıkta katı bir gök cismi bulunamayacağından Güneş'in kütlesi gaz halindedir. Güneş, dünya kurulalıdan beri aynı hızla radyasyon neşretmektedir ve bu yüzden günde 360 milyar ton kütle kaybına uğramaktadır. Güneş radyasyonu, Güneş için enerji kaybı olduğu aşikar olmasına ve enerjinin korunumu prensibinin de enerjinin yoktan var olamayacağını kabul etmesine göre bu kadar uzun zamandan beri devam eden müthiş bir enerji sarfı için elbette bir kaynak aramak icap eder. Böyle bir kaynak nerededir? Güneşin bugünkü radyasyonuna bakarak diyebiliriz ki bu enerji Güneş dışında bir istasyondan temin edilse bu istasyonun saniyede 1 milyar tonlarla ifade edilen bir miktarda kömür yakması icap ederdi. Böyle bir istasyon mevcut değildir. Boş bir okyanustaki bir gemi gibi seyreden Güneş, sarf ettiği enerji için kendi yağıyla kavrulmaya mecburdur. Güneşi, kömürünü kendi taşıyan bir cisim ve sarf ettiği ışık ve ısı enerjisinin bu kömürden hasıl olduğunu farz etmiş olsak, bu kömürün birkaç bin senede kül ve cüruha inkılap etmesi icap ederdi. Görüldüğü gibi Güneş var olduğundan beri büyük bir enerji kaybına maruz kalmasına rağmen bugüne kadar sönmemiştir. Demek ki bunu söndürmeyen bir kuvvet ve her an onu besleyen ilahi bir kaynak var. İlmin bile izahtan aciz kaldığı böylesine harikulade bir olayı kör bir tesadüfe yahut iradesiz bir tabiata bağlamak mümkün müdür? Yalnız ısı ve ışık kaynağı olarak değil, hayatımızın ve kainat nizamının mihveri durumunda bulunan ve ilmin zirveye çıktığı çağımızda bile mahiyeti tam olarak bilinemeyen, tepemizde kocaman bir ampul hükmündeki Güneşin mevcudiyeti, Allah'ın varlığına, sonsuz kudretine kat'i bir delil değil de nedir? Güneşin mutlak sahibi olan Allah, Kur'an-ı Kerim'de ondan şöyle bahseder. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu ancak kadir ve alim olan Allah'ın kanunudur. Eğer Güneş şimdiki halinden biraz yeryüzüne yaklaşsa, yeryüzü yanar, kavrulur, böylece yeryüzünde hayat olmazdı. Yine Güneş biraz yeryüzünden uzaklaşsa, bütün sular buz tutar, soğuktan her taraf donar, böylece yine yeryüzünde hayat dururdu ve canlı diye bir şey kalmazdı. Şimdi Aysel kardeşim, iyi düşün. Basit bir masa kendi kendine var olamaz da, bu anlamış olduğun Güneş kendi kendine nasıl var olabilir? Elbette var olamaz. Öyleyse bu muazzam Güneşi yaratan bir şuurlu varlık vardır. O da Allah'tır. Şimdi bu muazzam Güneş kendi kendine var olmuştur veya tabiat yaratmıştır diyenlerde akıl var mıdır? Elbette yoktur. Dünya, ilk önce dünya hakkında Rabbimizin birkaç ayetini okuyalım. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin ve onlarda bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Göklerin ve yerlerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Allah odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Saltanatını kurdu. Sizin ondan başka hiçbir yardımcınız yoktur. Dünyanın yaşı kesin olarak bilinmemektedir. Doğrusunu ancak Allah bilir. Şairin biri şöyle demiş. Dünya ilk ve son sayfaları yırtılmış bir kitap gibidir.
ne önü ne de sonunu okuyabiliyoruz. Bununla beraber dünyanın yaşı hakkında tahminler 300 milyonla 5,5 milyar yıl arasında değişmektedir. Dünya Güneş'e 150 milyon kilometredir. Ekvator çevresi 40 bin, ekvator yarıçapı 6373 kilometredir. Yüz ölçümü 510 milyon kilometre karedir. Basıklık oranı 1/297'dir. Ölçülere göre çok büyük fakat kainat içinde mikroskobik yeri dahi olmayan dünyamız, Güneş etrafındaki 1 milyar kilometre uzunluğundaki yörüngesinde saatte 108 bin kilometre hızla dönmektedir. Aynı zamanda kendi mihveri etrafında 24 saatte bir devir yaparak gece ve gündüzleri meydana getirmektedir. Mihveri etrafındaki sürati ise 1666 kilometre saattir. Demek oluyor ki insanlar bir günde dünya mihveri etrafında dönerken 40 bin kilometrelik yol kat ediyorlar. Bir yılda da saatte 108 bin kilometre hızla takriben 1 milyar kilometrelik bir feza seyahati yapmış oluyorlar. Muhakkak ki insanlar bu baş döndürücü seyahatin farkında bile değildirler. Çünkü her şeyde ilahi bir denge mevcuttur. Şu dönmekte olan dünya aniden duruverse acaba neler olur? Araba aniden durunca herkes nasıl öne fırlıyorsa dünyanın durmasıyla birlikte her şey yerinden fırlayacak, belki dağlarla denizler yarış ederken hepsi bir kül yığını gibi savrulacak. Mesela yine Güneş'e yakın olan gezegenler hızlı döndüklerine göre, böylece Güneş'in çekimiyle dengede kalıp bulundukları yeri koruduklarına göre dünyamızın Güneş etrafında dönüşü biraz yavaşlarsa o nispette Güneş'e yaklaşacak ve yanacaktık. Hızlansa uzaklaşacaktık ve donacaktık. Öyle bir noktada bulundurulmuşuz ki dünyanın Güneş'e olan uzaklığı mevcut canlıların yaşama sebeplerinden sadece biridir. Diğer gezegenlerde dünyadaki hayata benzer bir hayatın olmamasının sebebi budur. Aynı şartlar aynı sonucu doğuracağından dünyadaki şartlar diğer gezegenlerde olmadığı için dünyadakine benzer bir hayatta oralarda yoktur. Öyleyse hayatın ne olduğunu, canlıları ve canlılardaki evrimi incelemeden evvel dünyanın Güneş'e olan uzaklığını kim tayin etmiş? Dünyayı kim tartmış? Ona kim bu şekli vermiş? Sonra dünyanın hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş'in etrafında dönüşü var ki bunlara ilk hareketi veren kim? Bu hareketin devamını sağlayan kim? Dünya Allah tarafından bizlere bir mekan olarak bahşedildiği için fizyolojik, biyolojik, anatomik yapımıza göre bazı imkanlar ve uygun şartlar hazırlanmıştır. Gece, gündüz, mevsimlerin oluşumu, atmosferin terkibi, meteorolojik olaylar, bitkiler, hayvanlar, daha nice nimetler ve imkanlar işte bu hikmete mebni halk edilmiş ve emrimize musahhar kılınmıştır. Dünya dönmeseydi ve mihverinden 23 derecelik bir sapmayla yörüngesinde seyretmeseydi ne gece, ne gündüz, ne mevsimler meydana gelecekti. Neticede durgun, sönük, nimetsiz ve lezzetsiz bir alem olacaktı. Teneffüs ettiğimiz havanın içindeki oksijen, hidrojen, azot, argon, su buharı ve karbondioksit dengesi bozulmuş olsaydı canlıların yaşaması imkansız hale gelirdi. Öyleyse şimdi sana soruyorum Aysel kardeş. Nasıl bir masa kendi kendine var olmuyor, onun bir ustası olduğunu söylüyoruz. Öyleyse şu birazcık anlatmış olduğum dünyamız kendi kendine var olabilir mi? Elbette dünya kendi kendine var olmayıp onu yoktan var eden bir ustası vardır. O da Allah'tır. Değil mi Aysel kardeşim? Sen de inanıyor, sen de Allah'ın sanatına hayran kalıyorsun değil mi? Misallere devam edelim. Gelelim atoma. Çevremize baktığımız zaman canlı, cansız, sayısız varlıklarla karşılaşırız. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler canlı, diğer yandan taş, demir, kömür, toprak gibi şeyler de cansızdır. Canlılarda can veya ruh dediğimiz bir kuvvet vardır. Buna mukabil cansızlarda gizli bir enerji mevcuttur. Buradan canlılarda aynı mahiyette bir enerji yoktur anlamı çıkarılmamalıdır. Canlıları hücre yapısından, beslenme ve solunum yapma gibi hususiyetleri sebebiyle tefrik ettiğimizden dolayı onlar için önceden bir enerjiden ziyade hayatiyet söz konusudur.
Ruhun bedenden çıkmasıyla insan ölür, cansız bir varlık halini alır. Ama gizli enerjisinden hiçbir şey kaybetmez. Çürüyen ceset toprak olur, ona karışır. Bu noktada toprakla ceset arasında fark yoktur. İkisinde de karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt, demir gibi atomlar vardır. Atomlarsa canlı cansız ne varsa bütün varlıkların bilinen en küçük parçasıdır. Ve hepsi büyük birer enerji deposudur. Mesela bir kuruş büyüklüğündeki bir bakır parçasının atomlarındaki mevcut kudret 50.000 tonluk bir gemiye birkaç defa devri alem seyahati yaptırabilir. Bir kahve kaşığı kömür tozunun atomlarında 5 milyonluk bir şehrin en soğuk aylarda bir haftalık ısıtma ihtiyacını karşılayacak enerji vardır. 1 gram radyum atomunun enerjisi 3000 ton kömürün enerjisine denktir. Bu enerjinin dinamosuysa çekirdek ve etrafında dönen elektronlardır. Elektronlar durmadan hareket ettiğine göre şu elimizde tuttuğumuz kalem, gözümüze taktığımız gözlük, sırtımıza giydiğimiz ceket, taşlar da hareketlidir. Çünkü onların da en küçük parçası atomdur. Öyleyse her şeyde bir hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Atom, Güneş sistemine çok benzer. Adeta onun küçük bir benzeridir. Atom çekirdeğini Güneş kabul edersek, etrafında dönen elektronlar da gezegen hükmündedir. Fakat atom, Güneş sistemine göre kıyaslanamayacak derecede küçüktür. Mesela Güneş'in çapı 1,4 milyon kilometre iken atom ancak milimetrenin 10 milyonda biri kadardır. En küçük gezegen Plüton'un çapı 6.000 kilometre olduğu halde elektronun çapı atom çapının ancak 100.000'de biri kadardır. Gezegenlerin en süratlisi Merkür'dür. Hızı saniyede 47 kilometredir. Halbuki elektronların sürati saniyede 300.000 kilometredir. Atomun çekirdeğinde artı yüklü protonlarla hiçbir elektrik yükü taşımayan nötronlar vardır. Elektronlarsa eksi elektrik yüklüdür. Elektronlarla çekirdek arasındaki mesafe o kadar büyüktür ki kendi cüsselerine göre Ay ile Dünya arasındaki mesafe kadardır. Bir de insandan örnek vereyim. Aysel kardeş, avucunu aç. Parmak uçlarına bak. Parmak izlerin ne kadar birbirine karışık değil mi? Elbette evet diyeceksin. Şimdi iyi düşün. Dünyada 7 milyar insan var. Bu 7 milyar insanın parmak izleri birbirine benzememektedir. Bu 7 milyara kaç milyar daha eklersen ekle yine de birbirine benzemeyecektir. Parmakların derileri yüzülse yine aynı eski parmak izleri oluşacak. Şimdi nasıl olur da 7 milyar insanın parmak izleri birbirine benzemiyor? Eğer kör tesadüfün eline verseydik mutlaka birbirine karışacaktı. Tabiat dersek nasıl oluyor da akılsız, şuursuz olan tabiat 7 milyar insanın karmakarışık olan parmak izlerini birbirine karıştırmadan yapıyor? Yani yaratıyor. Hayır, asla akılsız, şuursuz olan tabiat da bunu yapamaz. Ancak ve ancak böyle harikulade bir şeyi akıllı, şuurlu bir varlığın yapması gerekir ki bu da Allah'tır. Biraz aklım var diyen insanın da bunu ancak Allah yapar demesi lazımdır. Değil mi Aysel kardeş? Gelelim dişlere. Allah'ın kainat üzerinde yürüttüğü tedrici tekamül kanunlarından biri de dişlerde gerçekleşir. Her şey yavaş yavaş büyür. Otlar, kuzular, bebekler yavaş yavaş büyür. Hızlı olup devam etmeyen iştense yavaş yavaş olup devam eden iş daha hayırlıdır. Çocuk 6 aylık olunca dişleri çıkmaya başlar. Tam çorbaları içeceği zaman dişler çıkıyor. Çıkıyor ama toprağa çakılmış kazıklar gibi değil. Hepsinin kökleri yani sinirler ve kan damarları dişlerle birliktedir. Eğer dişleri ağaca benzetirsek damaklarımızda kök salan bu ağacın çekirdeği veya filizi nereden gelmiştir? Kim dikmiştir? Dişler sadece kesicilik veya öğütücülük yapmaz. Aynı zamanda çiğnediğimiz şeyin sertliğini de anlar ve bizi ikaz eder. Bu ceviz pek sert, zorlarsan ceviz yerine ben kırılacağım der. Biz de cevizi dişlerimizle kırmaktan vazgeçeriz. Dişteki sinirlerden şikayetçi olanlar da vardır. Mesela çürümüş bir dişin ağrısını sinirler vasıtasıyla duyarız. Sinirler olmasa diye düşünebiliriz ama o zaman dişlerimiz kırılır.
çürür, haberimiz bile olmazdı. Demek ki diş sinirleri bize yardımcı oluyor. Tehlikeli anlarda bizi ikaz ediyor. Lisan-ı hal ile bize diyor ki, hey dişine mikroplar girdi, derhal çaresine bak. Hey Aysel, pirinci iyi ayıkla, yoksa beni kırabilirsin. Takma dişlerse bunların hepsinden haberdar değildir. Dişlerin şekli yenilecek gıdalara göre ayarlanmıştır. Mesela bitki yiyen hayvanların ön dişleri kesiciyken yırtıcı hayvanların ön dişleri uzun ve çengel gibidir. Bu dişlerle çırpınan avını yakalar ve parçalar. Burada 3 ihtimalle karşı karşıyayız. Gıdalara göre dişler şekil almıştır. Hayvan dişlere göre gıdasını aramaktadır. Bir tarafta dişler, öte yanda gıdalar yaratılmıştır. Bunların birbirine denk düşmesi sağlanmıştır. Mesela kedi fare yakalamak ister. Ona bu istekle birlikte tırnak verilmiştir. Tırnak olmasaydı bu sefer istediği halde yine fare yakalayamayacaktı. Öte yandan biz baklavayı ne kadar sevsek de kedi sevmemekte ve yememektedir. Baklavayı ona yedirmeyen isteksizlik midesi gibi yaratılmış ve içine konmuştur. At, ot yiyen bir hayvandır. Dişleri ot yemeye uygundur. Fakat hangi otu yiyeceğini çok iyi bilmektedir. Buradaki bilmek bir öğretmeni ve okulu gerektirir. Acaba at hangi okulda, hangi öğretmenin nezaretinde otların çeşitlerini öğrenmiştir? İnsanlar hem et hem ot yer. Dişlerimiz bu iki çeşit gıdayı yiyecek şekilde tanzim edildiğinden insanın ağız yapısıyla hayvanlarınki arasında fark vardır. Dişlerimiz gelişigüzel dizilmemiştir. İşte sen aynanın karşısına geçip ağzını aç. Dişlerine dikkatle bak. Alt çenede önden 4 diş birbirine benzemektedir. Bunların sağında ve solunda birer diş var ki şekil bakımından diğerlerinden farklıdır. Onun yanındaki 2 diş yine birbirine benzemektedir. Dişlerin sonuna doğru 3 diş de aynı şekildedir. Şimdi yatay ve dikey 2 çizgi çizeceğim. Yatay çizginin yukarısındakiler üst çeneye ait, altındakiler de alt çeneye ait dişleri gösterecek. Dikey çizgi ise burnumuzun ucundan aşağı inmekte, dişlerimizi 2'ye bölmektedir. Şimdi çizgileri çizip dişlerin durumunu gösterelim. Ölçüye ve simetriye bak. Nasıl olur da bu gördüğün ölçüyü şuursuz bir tabiat yapabilir? Buna imkan var mı? Elbette yok. Öyleyse bu muazzam ölçüyü yapan bir şuurlu varlık vardır. O da elbette Allah'tır. Evet Aysel kardeş, yine soruyorum sana. Basit bir masa bile kendi kendine var olmayıp bir ustası olur da şu anlatmış olduğum parmak izleri ve dişlerin de bir ustası olmaz mı? Elbette onları da yapan bir usta, bir sanatkar vardır. O da Allah'tır. Bir de İmam-ı Azam'dan örnek vereyim. Allah'a inanmayan bir kafir, Müslümanlara Allah varsa ispat edin diye sataşır. Müslümanlar da bu adama pek tatmin edici cevap veremezler. Adamı İmam-ı Azam'a götürürler. İmam-ı Azam'a, hocam bu adam Allah'a inanmıyor, Allah'ın varlığını ispat edin diyerek Müslümanların kafasına sorular sokuyor derler. İmam-ı Azam kafir olan adama dönerek, niçin inanmıyorsun? Her şey kendi kendine var oluyor da ondan. Peki o halde sana bunun cevabını yarın vereceğim. Falan saatte falan meydanda buluşalım. Bir buluşma meselesi her tarafa yayılır. Herkes heyecan içinde ertesi günü bekler. Ertesi gün olunca halk meydana toplanır. Kafir taraftarları bir tarafa, Müslüman taraftarları bir tarafa ayrılırlar. İnkarcıların başı olan adam gelir. Fakat İmam-ı Azam'ın gelmemesi inkarcının ve taraftarlarının alay etmesine vesile olur ve inkarcı, bak gördünüz mü, korktu da ondan gelmiyor der. Müslümanlar da heyecanlı oldukları halde işi vardır da ondan, şimdi gelir derler. Nihayet hayli zaman geçtikten sonra İmam-ı Azam gelir. İnkarcı adam, nerede kaldın ya İmam-ı Azam? İmam-ı Azam hikmet dolu sözlerle şöyle cevap verir. Ben Nil Nehri'nin karşısındaydım. Gelmek için sandal bulamadım. Orada bir ağaç vardı, ağaca emir verdim. Ey ağaç, kesil dedim, kesildi. Tahta ol dedim, tahta oldu. Sandal ol dedim, sandal oldu. Kürek ol dedim, kürek oldu. Beni karşıya götür dedim, götürdü. İşte bunun için geç kaldım. Bunu duyan inkarcı kahkaha atarak güler. İmam-ı Azam da niçin gülüyorsun der. Senin söylediklerine güldüm be şaşkın adam. Hiç ağaç kendi kendine sandal olur da
kendi kendine nehirden gelebilir mi? Asıl şaşkın sensin. Şu gördüğün yıldızlar durmadan dönmektedir. Hem de aynı ahenk içinde birbirinin hududuna tecavüz etmeden. Hem de bir bakışta gözünün görebildiği sahada milyonlarca yıldız olduğu halde. Bu yıldızlar birbirine çarpsa belki dünya harap olacak. Güneş kendi ekseni etrafında dünya kurulalıdan beri dönmektedir. Ve bize dünya kurulalıdan beri ısı vermektedir. Eğer güneş şimdiki halinden biraz uzaklaşmış olsa her taraf buz tutacak ve böylece hayat duracak. Biraz dünyaya yaklaşsa her taraf yanıp kavrulacak, yine hayat duracak. Şu ağzındaki dişlere bak, ne güzel dizilmiş. Kaşların, gözlerin ne güzel yerli yerine konmuş. Velhasıl kainattaki bunca muazzamlığın kendi kendine olduğuna inanıyorsun da niçin sandalın kendi kendine olduğuna inanmıyorsun? Bu sandalda mı daha büyük sanat var? Yoksa şu gördüğün muazzam kainatta mı? Hem her sanatın bir sanatkarı vardır. Nasıl ki bu sandalın bir sanatkarı ve ustası varsa şu muazzam kainatın da elbette bir sanatkarı, ustası vardır. O da Allah'tır. Bu muazzam cevabın karşısında hayretler içinde kalan inkarcı, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyerek Müslüman olur bir rivayete göre. Evet kardeşim Aysel, birkaç tane de Avrupalı ilim adamlarından örnek vereyim. Profesör Doktor Paul diyor ki, ilmi çalışmaya ilk başladığım sıralarda hayatın menşeini, aklı ve daha bilinmeyen her şeyi ilmi metotlarla öğrenmenin mümkün olacağına inanıyordum. Ama atomdan gök cisimlerine, en küçük mikroptan insana kadar eşya hakkında bilgim arttıkça anladım ki henüz ilmin açıklayamadığı pek çok şey vardır kainatta. Doğrusu selim düşünce ve mantık kuralları bizi Allah'ın varlığına inanmaya zorlamaktadır. Yine biyoloji ve botanik bilgini Profesör Doktor Russell şöyle der: normal bir zekaya sahip birisinin kalkıp da otomatik bir saatin hareketinin, herhangi düşünen bir kafanın ve maharet sahibi bir elin müdahalesi olmadan kendiliğinden meydana geldiğini veya tesadüfen ortaya çıkmış olduğunu söylemesi mümkün değildir. Madem ki bir otomatik saat kendiliğinden meydana gelmiyor ve hareket edecek duruma geçemiyor, mikroskobik bir canlı olan hücre kendi içinde nasıl böyle akılları durduracak üstün bir hareket kapasitesine sahip olabiliyor? Bütün bu canlılık mekanizmasının gerisinde düşünen bir zeka ve idare eden bir ilin bulunduğunu kabul etmekten başka yapabileceğimiz bir şey kalmaz. Jeokimyacı Profesör Doktor Wagner ise Allah'ın varlığı hakkında şöyle der: Allah bir madde ve enerji değildir. Ayrıca sınırlı bir varlık değildir ki biz aklın sınırları içine sokalım ve tecrübe kanunlarına boyun eğdirelim. Aksine Allah'ın varlığını kabul ediş, iman esasına dayanır. İlim adamları bazı teorilerin doğruluğunu olduğu gibi kabullenirler. Halbuki bunların hiçbirini duyular yoluyla kavramak ve idrak etmemek mümkün değildir. Mesela protonu gördüğünü veya elektrona dokunduğunu iddia edebilecek hiç kimse bulunamaz. Fakat herkes protonun ve elektronun neticesini görür. Aynı ilim adamı devam ediyor. Acaba bu radar dediğimiz alet tesadüfen mi bulunmuştur? Yoksa onun bulunması için büyük çalışmalar yapılmış, plan ve projeler hazırlanmış ve böylece bir netice mi elde edilmiştir? Peki yarasanın organında bulunan ve tamamen radar görevini yapan mekanizma nasıl tesadüfen meydana gelmiş olabilir? Hayvan hiçbir uyarıcıya ihtiyaç kalmadan ve hiçbir tamiri gerektirmeyen gayet mükemmel bir radar sistemine sahiptir ve kendi nesline bunları miras olarak aktarmaktadır. Bu kendiliğinden ve başıboş olarak mı, yoksa bir plan, proje yapan güç tarafından mı meydana getirilmiştir? Kardeşim Aysel, sayısız delillerden sadece birkaç tanesinden bahsettim. Hepsinden bahsetmek imkansız. Düşünmek, tefekkür etmek lazım. Önce Allah'ın eserlerini çok iyi bilmek lazım. Eseri görmeyen sanatkarı takdir edemez. Sultanahmet Camii'ni gören bir insan ne kadar güzel takdir eder mimarını, ama rastgele camiye girip çıkan, sanatı incelemeyen mimarı takdir eder mi? Değil takdir etmek, düşünmez dahi. Şöyle bir gökyüzüne bakınca insanın Allah'ı görüyor gibi olmaması mümkün mü? Geceleyin gökyüzüne tefekkürle bakınca
İnsanın kalbine gökyüzünün feyzinden feyiz akar. Bir insan düşünmeli. Ay, dünya kurulalıdan beri aynı ölçüde dönüyor. Güneş de hakeza öyle. Bu nasıl mümkün olur? Bir saatin yelkovanı son derece itinayla hazırlandığı halde ayarı belki birkaç yıl bozulmayabiliyor. Daha sonraysa mutlaka ileri veya geri gitmeye başlıyor. Ay ve güneş de semavatın yelkovanlarıdır. Bunlar nasıl oluyor da dünya kurulalıdan beri hiç ileri ve geri gitmiyorlar? Kim ayarlıyor bu gökyüzü saatini? Kainatta her ne varsa yerli yerinde ve ayarlanarak yapılmıştır. Güne bakan gündoğdu çekirdeğinin sıra sıra dizilmesinden tutun da arının yapmış olduğu peteğin deliklerinin hepsinin aynı şekilde bir milim dahi oynamaksızın altıgen şekilde yapılmasına, örümceğin ağını örmesine, karıncanın kış için yazdan yiyecek hazırlamasına, karpuzun içindeki çekirdeklerin dizilmesine, lahana yapraklarının muazzam bir şekilde top gibi olmasına, insanın en güzel bir şekilde yaratılmasına, dünyanın ekseninin 23 derece eğik yaratılıp 4 mevsimin meydana gelmesine, nefes alıp vermemizden görmemize, duymamıza, düşünmemize kadar her şey Allah'ı ispat ediyor. İnan artık ey kardeşim, başka çıkış kapısı yok. Gidiş ona. Allah var işte, var. Onu ispat etmeye ne gerek var? Kalplerimizin mutmain olmasını istiyorsak şu 3 şeyi çok iyi bilmemiz lazım. Akıl her şeyi çözemez. Akılsız da hiçbir şey çözülmez. İlim, tefekkür ve amel olmazsa akıl iflas eder. Yani belli bir noktadan öteye gidemez. Bilhassa ilimsiz olmaz. Adamın birisi İstanbul'a gelecekmiş. Arkadaşları toplanmış, hem yolcu ediyorlar hem de öğüt veriyorlarmış. İçlerinden biri aman ha gözünü seveyim orası İstanbul, yan kesiciler çoktur orada, seni dolandırırlar der. Adam da yok canım sende, bende aldanacak göz var mı der. Bir başkasıysa yahu kardeşim seni ayakta uyuturlar, aman ha dikkat et, senin gibi konuşanlar boylarının ölçüsünü aldılar diye ihtar etmekten geri durmaz. Yok be kardeşim siz merak etmeyin der. Ve at nalı gibi büyük olan maden paralarını bir kese içine koyarak ceketinin iç cebine koyar. Bir kısmını da yan cebine harçlık yapmak için ayırır ve İstanbul'un yolunu tutar. Mahmut Paşa da birkaç dükkana girer. Dükkanlardan çıkınca sağ elini sol göğsünün üzerine vurur. Paralardan şangır şangır ses gelince adam kasıla kasıla beni kandıracaklarmış, beni kandıracak adam daha dünyaya gelmemiştir der. Yine bir başka dükkana girer. Aynı şekilde kontrol eder. Paralar yerinde duruyor. Akşama doğru yan cebine harçlık için ayırdığı para tükenir. Yine eliyle vurur, şangır şangır ses gelir. Para almak için keseyi çıkarır. Bir de bakar ki paralar alınıp para kesesinin içine nal doldurmuşlar. İşte bu adam misali, eğer biz de Allah'ımızı iyi tanımazsak, kalbimizden gelen sesin ne olduğunu anlayamazsak şeytan imanımızı alır. Biz anlamayalım diye yerine kendi istediği inancı koyar. Birazcık merhametimiz varsa, hele bir de Allah diyorsak şeytan sahayı buldu demektir. Başlar benim kimsenin malında gözüm yok, Allah'a şükür imanlıyım da, namazlarımı kılıyorum da ama kalbim temiz. Hacca gitmiyorum ama gideceğim, şimdi çok işim var. İçki içiyorum ama bir derdim var demeye. İşte böyle imanımızın yerine sahtesi konulunca kendimizi müdafaa etmekte avukat kesiliriz. İnancımızın olmadığını anlayacak zemin bile bulamayız. Önce imanın sesini tanımalıyız ki yerinden alındığı zaman fark edelim. Eğer o adam para sesini çok iyi bilseydi nal sesini hemen anlayacak ve böylece kendini para sesi diye avutmayacaktı. Kardeşim, İslam'ı iyi bilip iyi anlamamız lazım. Bir Allah dostu olan sevdiğim bir zatın şu sözlerini duymuştum. Sen nasıl inkar edilirsin ya Rab? Ya Rab sana teslimiz. Bizi şeytanlara uymaktan koru. Sen Allah'ın nimetlerini ye, sonra da Allah'a isyan et. Olur mu arkadaşlarım? Olur mu kardeşlerim? Bizim olan ne var? Bizim bir şeyimiz yok. Her şey Allah'ın. Bunu ölünce anlayacağız. Ama ölünce herkes anlar. Müslüman ölmeden anlar. Göreyim sizleri. Allah'ımızı bilelim ve ona teslim olalım. O bize yapamayacağımız emri vermez. Göz Allah'ın,
göstermesi de O'nun. Mektup yazarken bile Allah'a anlatmalıyız. Allah'a içimiz ve dışımızla teslim olmamız lazım. Dışın batı, için İslam veya için batı, dışın İslam olmaz. İki zıtlık bir bedende geçinmez. Ona göre dikkat. Müslüman dertlidir. Müslüman dertlidir. Konforla uğraşmaz. Allah'ını sever ve O'nun yolundan gider. Onu zikreder. Her şeyi O olur. Bizim sevgili Allah'ımız var ama O'na güvenemiyoruz. İmanımızın zayıflığından güvenemiyoruz. Bu halimiz nedir ya Rabbi? Sen uyandır bizi. Namazını terk eden Allah'ını terk etti demektir. Kuş bir mısır tanesi için tuzağa düşüyor. Biz de ona benziyoruz. Bir nefs için tuzağa düşüp Allah'ımızdan uzaklaşıyoruz. Hiçbir şeyin fakirliğinden korkulmaz. Allah'ı sevme fakirliğinden korkulur. Allah adeta bize sesleniyor. Ben her yerden görünürüm. Onu duymamız lazım.